Milattan sonra 3. yüzyıla ait bir kabartmaya bakıyorsunuz. Roma dönemi sanatının önemli örneklerinden biri olan bu eserde Herakles'in yani daha çok bilinen adıyla Herkül'ün 12 görevini tasvir eden sahneler yer alıyor. Herakles'in 12 görevi Yunan mitolojisinin en bilinen ve en önemli hikayelerinden biridir. Bu görevler Herakles'in cesaretini, gücünü ve zekasını kanıtlaması için verilen oldukça zorlu görevlerdi. Bu videomda bu 12 görevi anlatacağım. Sizler beğen butonuna hafifçe dokunurken ben de videoma geçiyorum. İyi seyirler. Videoma geçmeden önce sizlere bu videomun sponsoru Dream of Holiday'i tanıtmak istiyorum. Malum tatil sezonu açıldı ve pek çoğunuz güzel bir yaz tatili planları yapmaya başladı. Dream of Holiday ile Türkiye'nin en güzel tatil bölgelerinde villa tatili yapabilirsiniz. Lüks villalardan aile ve gruplar için büyük ve geniş villalara, mahremiyete önem verenler için muhafazakar villalardan her bütçeye uygun ekonomik tatil villalarına kadar aradığınız her türlü seçenek Dream of Holiday'de mevcut. Açıklamalardaki linklerden ilgili bağlantılara ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videodan gittiğini belirtenlere özel %5 indirim tanımlanacaktır. Hadi şimdi videomuza geçelim. Herkül'ün 12 görevi, adı daha sonra Herkül olarak romanlaştırılan Yunan kahramanlarının en büyüğü olan Herakles tarafından gerçekleştirilen bir dizi görevdi. Bu görevler Kral Eurystes'in hizmetinde gerçekleştirilmişti. Bu bölümler daha sonra kesintisiz bir anlatıyla birbirine bağlandı. Sabit bir 12 iş döngüsünün oluşturulması Yunanlılar tarafından M.Ö. 7. ila 6. yüzyıllarda Pisandros'un kaleminden yazılan ve artık kayıp olan bir epik şiire atfedilmiştir. Doğduğundan beri Herakles'i öldürmeye çalışan Hera, ona bir delilik yaşatarak karısını ve çocuklarını öldürmesine neden olur. Daha sonra Herakles, kefaretini ödemek için Delphi kâhinine gider ve burada Tanrı Apollon'a yol göstermesi için dua eder. Herakles'e Miken kralı Eurystes'e 10 yıl boyunca hizmet etmesi söylenir. Bu süre zarfında Labour adı verilen bir dizi zor görevi yerine getirmesi için gönderilir. Herakles, ölümlü kadın Almini'nin kocası, Amfitryon kılığına girmiş olan tanrıların kralı Zeus'la ilişkisinden sonra doğan oğluydu. Zeus'un karısı Hera'nın kıskançlığından korkan Almini, Zeus ya da kızı Athena tarafından Herakles'i tanımayan ve onu acıyarak emziren Hera'ya götürerek bebek oğlunu teşhir etti. Herakles o kadar güçlü emmişti ki Hera'ya acı vermiş, Hera onu itmiş ve sütü göklere püskürerek Samanyolu'nu oluşturmuştu. Ama o ilahi süt sayesinde Herakles olağanüstü bir güç kazanmıştı. Zeus ya da Athena bebeği annesine geri getirmiş ve daha sonra ailesi tarafından büyütülmüştü. Çocuğa başlangıçta ailesi tarafından Alkivis adı verildi. Ancak daha sonra Hera'yı yatıştırmak için başarısız bir girişimle Herakles olarak tanındı. Herakles, Hera'nın gururu veya ihtişamı anlamına geliyordu. O ve ölümlü ikizi Iphiklis, Hera çocuklarının odasında 2 dev yılan gönderdiğinde henüz 8 aylıktı. Iphiklis korkudan ağladı ama ikiz kardeşi her iki eline bir yılan aldı ve onları boğdu. Dadısı onu karyolasının üzerinde yılanlarla oyuncakmış gibi oynarken buldu. Şaşkına dönen Amfitryon, kahin Trisiyas'ı çağırdı. Trisiyas, çocuk için alışılmadık bir gelecek kehanetinde bulunarak onun sayısız canavarı yok edeceğini söyledi. Herakles, Teb kralı Kreon'un en büyük kızı Megara ile evlendi. Ancak Hera'nın neden olduğu bir delilik nöbetinde Herakles Megara'yı ve çocuklarını öldürdü. Akıl sağlığına kavuştuktan sonra Herakles yaptıklarından derin bir pişmanlık duydu. Kral Thespius tarafından arındırıldı ve ardından yaptıklarının kefaretini nasıl ödeyebileceğini sormak için Delphi'ye gitti. Delphi kâhini Pythia ona Tirins'e gitmesini ve kuzeni Miken kralı Eurystes'e 10 yıl boyunca hizmet etmesini, Eurystes'in ona vereceği her türlü görevi yerine getirmesini tavsiye etti. Karşılığında ölümsüzlükle ödüllendirilecekti. Herakles, kendisinden çok daha aşağıda olduğunu bildiği bir adama hizmet etmekten nefret ederek, ancak babası Zeus'a karşı gelmekten de korkarak bu konuda umutsuzluğa kapıldı. Sonunda Herakles, kendisini Eurystes'in emrine verdi. Herakles'in gerçekleştirdiği 12 görevden 6'sı Mora Yarımadası'nda yer alıyordu ve Olimpiya'nın yeniden adanmasıyla doruğa ulaşıyordu.
Diğer 6'sı kahramanı daha uzaklara, hepsi daha önce Hera'nın ya da Tanrıçanın kaleleri olan ve cehenneme giriş olan yerlere götürüyordu. Her iki durumda da şablon aynıydı. Herakles, Eurystheus için büyük bir hayvanı ya da yaratığı öldürmek ya da bastırmak ya da geri getirmek üzere gönderilmişti. Verilen görevler sırasıyla şöyleydi: Nemeos aslanını öldürmek, 9 başlı Lemeyan Hidra'yı öldürmek, Kerenidis Hint'i yakalamak, Erymantheus domuzunu yakalamak, Avgias ahırlarını tek bir günde temizlemek, Simfalidis kuşlarını öldürmek, Girit boğasını yakalamak, Diomedes'in kısraklarını çalmak, Amazonların kraliçesi Hippolyte'nin kuşağını elde etmek, 3 gövdeli dev Geryon'un sığırlarını elde etmek, Hesperidis'in altın elmalarından 3'ünü çalmak, Kerberos'u yakalamak ve geri getirmek. Görevlerin ilki olan Nemeos aslanını öldürmek oldukça zorlu görevlerden biriydi. Herakles, Kleone kasabasına gelene kadar bölgede dolaştı. Orada Herakles'in Nemeos aslanını öldürüp 30 gün içinde geri dönmesi halinde kasabanın Zeus'a bir aslan kurban edeceğini, ancak 30 gün içinde geri dönmezse veya ölürse çocuğun kendisini Zeus'a kurban edeceğini söyleyen bir çocukla tanıştı. Bir başka versiyona göre ise oğlunu aslana kaptıran Molorkos adlı bir çobanla karşılaşmış ve 30 gün içinde geri dönerse Zeus'a bir koç kurban edeceğini söylemişti. Eğer 30 gün içinde geri dönmezse yaz sunusu olarak ölü Herakles'e kurban edilecekti. Aslanı ararken Herakles ona karşı kullanmak için birkaç ok hazırladı. Ancak altın kürkünün aşılmaz olduğunu bilmiyordu. Aslanı bulup yayıyla ona ateş ettiğinde Herakles okun yaratığın kalçasından zararsız bir şekilde sekmesiyle kürkün koruyucu özelliğini keşfetti. Bir süre sonra Herakles aslanın mağarasına dönmesini sağladı. Mağaranın 2 girişi vardı. Herakles bunlardan birini kapattı. Sonra diğerine girdi. Bu karanlık ve yakın alanda Herakles sopasıyla canavarı sersemletti ve muazzam gücünü kullanarak onu boğarak öldürdü. Dövüş sırasında aslan parmaklarından birini ısırıp kopardı. Aslanı öldürdükten sonra kemerinden çıkardığı bir bıçakla derisini yüzmeye çalıştı ama başaramadı. Daha sonra bıçağı bir taşla bilemeyi denedi. Sonunda kahramanın durumunu fark eden Athena, Herakles'e postu yüzmek için aslanın kendi pençelerinden birini kullanmasını söyledi. Bazıları Herakles'in zırhının aslında Kitaryon aslanının postu olduğunu söyler. 30. günde aslan leşini omuzlarında taşıyarak geri döndüğünde Kral Eurystheus şaşırmış ve dehşete düşmüştü. Eurystheus onun bir daha kente girmesini yasakladı. O andan itibaren emeklerinin meyvelerini kent kapılarının dışında sergileyecekti. Eurystheus daha sonra Herakles'e görevlerini şahsen değil bir haberci aracılığıyla söyleyecekti. Eurystheus gerektiğinde Herakles'ten saklanabileceği büyük bir tunç küp bile yaptırdı. Eurystheus daha sonra onu görevlerin giderek zorlaşacağı konusunda uyardı. Herakles'in ikinci görevi, Hera'nın yalnızca Herakles'i öldürmek amacıyla yetiştirdiği çok başlı bir yılan olan Lerna Hidrasını öldürmekti. Hidra'nın yaşadığı Lerna Gölü yakınlarındaki bataklığa ulaştığında Herakles Hidra'nın birkaç kafasına saldırdı. Ancak kafalardan biri her koparıldığında yeni bir kafa veya 2 kafa yeniden büyüyordu. Ayrıca dövüş sırasında dev bir yengeç gelip Herakles'i ayağından ısırarak Hidra'ya yardım ediyordu. Herakles yengeci öldürmeyi başardı ancak Hidra'yı tek başına yenemeyeceğini anlayınca yeğeni Iolos'u yardıma çağırdı. Birlikte çalışarak Herakles bir kafayı çıkardıktan sonra Iolos bir ateş topuyla kütükleri yakarak tekrar büyümelerini engelledi. Bu şekilde Herakles Hidra'yı öldürebildi ve ardından okları Hidra'nın zehirli kanına batırdı. Herakles'in Nemeos aslanı ve Lerna Hidrası karşısındaki başarısına öfkelenen Eurystheus, Hera'nın tavsiyesiyle kahraman için bambaşka bir görev tasarladı ve Herakles'e bir oku geçebilecek kadar hızlı bir hayvan olan Kerenidis Hint'i yakalamasını emretti. Uzun bir arayıştan sonra Herakles bir gece uyandı ve sadece boynuzlarındaki ay ışığının parıltısı nedeniyle görülebilen yakalanması zor geyiği gördü. Daha sonra tam 1 yıl boyunca Yunanistan, Trakya, İstrya ve Hiperborluların topraklarında yaya olarak onu kovaladı. Nihayetinde bir tuzak ağıyla onu yakaladı. Eurystheus, Artemis'i öfkelendireceği ve kutsal hayvana yaptığı saygısızlıktan dolayı kahramanı cezalandırmasına yol açacağı umuduyla Herakles'e bu geyiği yakalamasını emretmişti. Eurystheus'e sunmak üzere geyikle birlikte geri dönerken
Herakles, Artemis ve kardeşi Apollon'la karşılaştı. Tanrıçadan af diledi. Kefaretinin bir parçası olarak geyiği tuzağa düşürdüğünü açıkladı. Ancak kısa süre sonra onu vahşi doğaya geri götüreceğine söz verdi. Herakles'in samimiyetine ikna olan Artemis onu affetti ve Eurystes'in planını bozdu. Hayvan Eurystes'e getirildikten sonra Herakles'e onun kralın hayvanat bahçesinin bir parçası olacağı bildirildi. Artemis'e söz verdiği gibi onu vahşi doğaya geri götürmesi gerektiğini bilen Herakles, Eurystes'in bizzat gelip ondan alması şartıyla onu teslim etmeyi kabul etti. Kral ortaya çıktı ama Herakles hayvanı bıraktığı anda eşsiz bir hızla sahibine geri koştu. Ayrılmadan önce Herakles, Eurystes'in yeterince hızlı davranmadığını söyleyerek kralı öfkelendirdi. Eurystes, Herakles'in başka bir yaratığın üstesinden gelmesinden hayal kırıklığına uğradı ve geyiğin kaçışıyla aşağılandı. Bu yüzden Herakles'e başka bir tehlikeli görev verdi. Bazı anlatılara göre 4. görev, korkunç Erymantheus yaban domuzunu Eurystes'e canlı olarak geri getirmekti. Yaban domuzunun yaşadığı Ermanthos dağına giderken Herakles nazik ve misafirperver bir sentor ve eski bir dost olan Pholus'u ziyaret etti. Herakles, Pholus'un mağarasında onunla birlikte yemek yedi ve şarap istedi. Pholus'un sadece bir küp şarabı vardı. Dionysos'un Ermanthos dağındaki tüm sentorlara armağanı. Herakles onu açmaya ikna etti ve koku diğer sentorları cezbetti. Şarabın suyla sertleştirilmesi gerektiğini anlamadılar. Sarhoş oldular ve Herakles'e saldırdılar. Herakles zehirli oklarıyla onlara ateş etti. Birçoğunu öldürdü ve sentorlar Kiron'un mağarasına kadar geri çekildiler. Pholus okların neden bu kadar çok ölüme neden olduğunu merak ediyordu. Birini eline almış ama düşürmüş ve ok toynağına saplanarak onu zehirlemişti. Bir versiyona göre serseri bir ok Kiron'a da isabet etmiş. O ölümsüzdü ama yine de acıyı hissetmişti. Kiron'un acısı o kadar büyüktü ki ölümsüzlüğünden vazgeçmeye ve karaciğerinin bir kartal tarafından her gün yenmesi için bir dağın tepesine zincirlenmiş olan Prometheus'un yerini almaya gönüllü oldu. Prometheus'un işkence edicisi olan kartal, Kiron'a işkence etmeye devam edince Herakles onu bir okla vurarak öldürmüştü. Herakles, yaban domuzunu nasıl yakalayacağı konusunda tavsiye almak için Kiron'u ziyaret etmiş ve Kiron da ona yaban domuzunu yoğun kara sürmesini söylemişti. Herakles yaban domuzunu yakaladı, bağladı ve Eurystes'e götürdü. Eurystes ondan korktu ve Herakles'e hayvandan kurtulması için yalvardı. 5. görev, Kral Avgeas'ın ahırlarını temizlemekti. Bu görevin hem aşağılayıcı hem de imkansız olması amaçlanmıştı. Çünkü bu kutsal çiftlik hayvanları ölümsüzdü ve muazzam miktarda gübre üretmişlerdi. Avgeas ahırları 30 yılı aşkın bir süredir temizlenmemişti ve orada 1000'den fazla sığır yaşıyordu. Ancak Herakles, Alpheus ve Peneus nehirlerinin yönünü değiştirerek pisliği temizlemeyi başardı. Göreve başlamadan önce Herakles, Avgeas'tan görevi bir günde bitirirse sığırlarının 1/10'ını istemiş, Avgeas da kabul etmiş ancak daha sonra Avgeas, Herakles'in Eurystes tarafından bu görevi yerine getirmesi emredildiği gerekçesiyle anlaşmayı yerine getirmeyi reddetmişti. Herakles mahkemede ödülünü talep etti ve Avgeas'ın oğlu Peleus tarafından desteklendi. Avgeas mahkeme kararını vermeden önce ikisini de sürgüne gönderdi. Herakles geri döndü. Avgeas'ı öldürdü ve krallığını Peleus'a verdi. Bu çalışmanın başarısı, akan sular ahırları temizleme işini yaptığı ve Herakles'e bu çalışma için para ödendiği için nihai olarak göz ardı edildi. Eurystes, Herakles'in daha yapması gereken 7 çalışma olduğuna karar verdi. 6. görev, tunçtan gagaları ve kurbanlarına fırlatabildikleri keskin metalik tüyleri olan insan yiyen Symphalides kuşlarını yenmekti. Savaş tanrısı Ares için kutsaldılar. Dahası dışkıları oldukça zehirliydi. Arkadya'daki Simfalya gölüne göç etmişler, burada hızla üreyerek kırsal bölgeyi ele geçirmişler, yerel ekinleri, meyve ağaçlarını ve kasaba halkını yok etmişlerdi. Herakles bataklıkta fazla ileri gidemezdi. Çünkü bataklık ağırlığını taşıyamazdı. Kahramanın durumunu fark eden Athena, Herakles'e Hephaistos'un özellikle bu durum için yaptığı bir çıngırak verdi. Herakles çıngırağı salladı ve kuşları korkutarak havaya kaldırdı. Herakles daha sonra oklarıyla birçoğunu vurdu. Geri kalanlar bir daha dönmemek üzere çok uzaklara uçtular. Peloponnesyan olmayan işlerin ilki olarak da sınıflandırılan 7. iş,
Minotor'un babası olan Girit boğasını yakalamaktı. Apollodorus'a göre Herakles Girit'e yelken açmış, Kral Minos'tan yardım istemiş ancak Minos Herakles'e boğayı kendisinin yakalamasını söylemiş ve Herakles de bunu yapmıştı. Boğayı Eurystes'e gösterdikten sonra Herakles boğayı serbest bırakmış ve boğa Maraton'a varmıştı. Görevlerinin 8.'si olarak Herakles, Kral Eurystes tarafından Diomedes'in kısraklarını sahibinden çalması için gönderilmişti. Kısrakların deliliği, adaya gelen masum misafirlerin ya da yabancıların etlerinden oluşan doğal olmayan diyetlerine bağlanmıştı. Efsanenin bazı versiyonlarında kısrakların nefes aldıklarında ateş çıkardıkları da söylenir. Trakya'nın korkulu rüyası olan kısraklar şimdi yok olmuş olan Trida kentindeki bronz bir yemliğe demir zincirlerle bağlı tutuluyordu ve Podargos yani hızlı, Lampon yani parlayan, Xanthos yani sarı ve Veinos yani korkunç olarak adlandırılmışlardı. Herakles dev atları yakalamasına yardım etmeleri için birkaç gönüllü getirmişti. Diomedes'in atlarını alt ettikten sonra Herakles atları bağlayan zincirleri kırdı ve kısrakları denize sürdü. Kısrakların insan yediğini ve kontrol edilmez olduğunu bilmeyen Herakles, Diomedes'le savaşmak için ayrılırken onları en sevdiği arkadaşı Abderius'un sorumluluğuna bıraktı. Döndüğünde Herakles çoğunun yenmiş olduğunu gördü. Herakles intikam olarak Diomedes'i kendi atlarına yedirdi ve ardından çocuğun mezarının yanında Abdera'yı kurdu. 9. görevi olarak Herakles, Amazonların kraliçesi Hippolythe'nin kemerini geri getirmek için Amazonların ülkesine gitti. Kemer, Hippolythe'ye babası Ares tarafından kraliçe olarak konumunun bir simgesi olarak hediye edilmişti. Herakles bir grup yoldaşının eşliğinde, genellikle Karadeniz'in güney ucundaki kıyı boyunca olduğuna inanılan Amazonlar ülkesine doğru yelken açtı. Yolculuklarına devam ettikten sonra Misya'da Laikus'un sarayına vardılar. Laikus'la Berikes kralı Megdon arasında bir savaşta Herakles rakip kralı öldürdü ve Berikes'ten toprak alarak Herakleia adını veren Laikus'a hediye etti. Herakles'ten ve başarılarından etkilenen Hipotya ona kemeri vermeyi kabul etti ve Hera kılık değiştirip Amazonlar arasında dolaşarak güvensizlik tohumları ekmeseydi bunu yapacaktı. Yabancıların Amazonların kraliçesini kaçırmak için komplo kurduklarını iddia etti. Telaşa kapılan savaşçı kadınlar Herakles'le yüzleşmek için at sırtında yola koyuldular. Herakles onları gördüğünde Hippolythe'nin başından beri böyle bir ihanet planladığı ve kemeri asla vermek istemediğini düşündü. Bu yüzden onu öldürdü. Kemeri aldı ve Eurystes'e döndü. 10. görev 3 gövdeli dev Geryon'un sığırlarını elde etmekti. Apollodorus'un anlattığına göre Herakles'in uzak batıdaki Erythia adasına gitmesi gerekiyordu. Yolda sıcaktan öylesine bunaldı ki güneşe bir ok fırlattı. Adanalılara atfedilen güneşe sıkma geleneği antik Yunan döneminden beri varmış yani. Onun bu cüretinden etkilenen güneş tanrısı Helios, Herakles'e Helios'un her gece batıdan doğuya denize yelken açarken kullandığı altın kupayı verdi. Herakles kupayı aldı ve Erythia'ya doğru sürdü. Herakles Erythia'ya indiğinde 2 başlı köpek Ortrus'la karşı karşıya geldi. Herakles zeytin ağacından sopasının bir darbesiyle Ortrus'u öldürdü. Çoban Erythion Ortrus'a yardıma geldi ama Herakles ona da aynı şekilde davrandı. Kargaşayı duyan Geryon 3 kalkan ve 3 mızrak taşıyarak ve 3 miğfer giyerek harekete geçti. Anthemus nehrinde Herakles'e saldırdı ama Herakles'in zehirli oklarından biriyle öldürüldü. Herakles o kadar güçlü bir atış yapmıştı ki ok Geryon'un alnını deldi ve Geryon boynunu bir tarafa eğdi. Narin şekillerini bozan bir gelincik gibi yapraklarını bir anda döktü. Herakles daha sonra sığırları Eurystes'e geri götürmek zorunda kaldı. Hera, Herakles'i kızdırmak için sığırları ısırması, onları rahatsız etmesi ve dağıtması için bir at sineği gönderdi. Hera daha sonra bir nehrin seviyesini o kadar yükselten bir sel gönderdi ki Herakles sığırlarla karşıya geçemedi. Suyu sığlaştırmak için nehre taşlar yığdı. Sonunda Eurystes'in sarayına ulaştığında sığırlar Hera'ya kurban edildi. Herakles ilk 10 işi tamamladıktan sonra Eurystes ona 2 iş daha verdi. Hidra'yı öldürmenin ve Avgeas ahırlarını temizlemenin sayılmadığını iddia etti. Çünkü Hidra görevinde Iolaus Herakles'e yardım etmişti. Diğer görev içinse para almıştı ya da işi nehirler yapmıştı. İlk ek iş
Hesperides bahçesinden 3 altın elma çalmaktı. Herakles, Hesperides bahçesinin nerede olduğunu öğrenmek için önce şekil değiştiren deniz tanrısı, denizin yaşlı adamını yakaladı. Herakles sonunda Hesperides bahçesine gitti ve burada gökleri omzunda tutan Atlas'la karşılaştı. Herakles, Atlas'a bir süreliğine onun yerine gökleri tutmayı teklif ederek 3 altın elmayı onun için almaya ikna etti. Atlas geri döndüğünde gökleri geri almak istemediğine karar verdi ve bunun yerine elmaları kendisi teslim etmeyi teklif etti. Ancak Herakles pelerinini düzeltirken Atlas'ın geçici olarak onu rahatlatması koşuluyla Atlas'ın yerine kalmayı kabul ederek onu kandırdı. Atlas kabul etti ama Herakles vazgeçmiş ve elmaları alıp gitmişti. 12. ve son görev, yeraltı dünyasının kapılarının koruyucusu olan çok başlı köpek Kerveros'un yakalanmasıydı. Yeraltı dünyasına inişini hazırlamak için Herakles, Eleusis'e giderek Eleusyen gizemlerine katıldı. Yeraltı dünyasına girdiğinde Hermes ve Athena ona rehberlik etti. Yeraltı dünyasındayken Herakles, Theseus ve Pirithous tanıştı. Bu iki yoldaş, karısı Penelope'yi kaçırmaya teşebbüs ettikleri için Hades tarafından hapsedilmişlerdi. Bir rivayete göre bacaklarına yılanlar dolandı. Sonra da taşa dönüştüler. Bir başka rivayete göre ise Hades misafirperverlik göstererek onları davet ettiği bir ziyafet hazırladı. Onlar da bilmeden unutkanlık sandalyelerine oturdular ve kalıcı olarak tuzağa düşürüldüler. Herakles ilk olarak Theseus'u sandalyesinden çektiğinde uyluğunun bir kısmı sandalyeye yapışmıştı. Ancak tanrıçaya sahip olma arzusu o kadar aşağılayıcıydı ki geride kalmaya mahkum olan Pirithious'u özgürleştirme girişiminde dünya sallandı. Herakles Hades'i buldu ve Kerveros'u yeryüzüne çıkarmak için izin istedi. Hades de Herakles'in canavarı silah kullanmadan zapt edebilmesi koşuluyla bunu kabul etti. Herakles Kerveros'u çıplak elleriyle alt etti ve hayvanı sırtına astı. Kerveros'u Peloponnes'teki bir mağara girişinden yeraltı dünyasının dışına taşıdı ve onu tekrar Pitos'una kaçan Eurystes'e getirdi. Eurystes, Herakles'e Kerveros'u yeraltı dünyasına geri götürmesi için yalvardı ve karşılığında Kerveros efendisine geri döndüğünde onu başka işlerden azat etmeyi teklif etti. Bu videomda Yunan mitolojisinde derin ve çok katmanlı anlamlar taşıyan Herakles'in 12 görevi mitine bir bakış attık. Bu görevler, Herakles'in cesaretini, gücünü, dayanıklılığını ve zekasını sınamakla kalmayan, aynı zamanda insanlığın mücadelelerini, ahlaki değerlerini ve erdemlerini simgeleyen bir yapıya sahipti. İçerisinde kefaret ve arınma, insanüstü gücün ve azmin sembolü, ahlaki ve felsefi değerler, kahramanın yolculuğu, mitolojik ve kültürel anlam ve ölümsüzlük arayışı gibi motifler barındıran bir hikaye. Eğer bu mitolojik yolculuktan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bunun gibi daha fazla videoların devamı için kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıya bekliyorum. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.